Gel, Kınalı gel. Dur. Dur. Oğlum adım ne sabun ediyorsun yaptın? Ay. Tamam sıra şunu. Bakalım bu ne oluyor? Çek. Al. Gözlere bak. İsmim Kerziban. Soyadım Durmuş. Acısu Köyü Balıklı Yaylası'ndayım. Orada ikamet ediyorum. Doğdum doğalı bu yayladayım ben. Yaylam bura. Başka yayla değişmedim. Köy değişmedim. Burası Akçabat, Trabzon'a bağlı. Ben 13 yaşından beri bu hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaşım 66. Koyunumuz vardı. Küçükken koyun babamın evinde koyunda baktım. Baktık yani abim demin zaten söyledi ya koyun baktık. Ondan sonra da hayvancılıkla işte köy işleriyle şehirde hiç durmadım. Gitmedim yani. Şehirde evimiz var ama ben hiç gitmedim, durmadım. Çocuğum durdu, çocuklarım duruyor yani. Böyle yani bu hayvanlarla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz.
Boncuk. Bu çakır. Hayvancılıkla çok fark var. Eskiden hep hayvanlar da böyle hep doğal şeylerle beslenirdi. Biz yel derdik, bilmem külerler belki beni külsünler. Yel ederdik. Bu levor derler ya şimdi şunun şeylerden. Onlardan yel ederdik, böyle pişirirdik. İçine bile bir damlacık yemek yerdik. Böyle yem yoktu, yem türlüsü hiç yoktu. Bir irmik var idi, o kadar. Başka bir yem biz bilmezdik. Bir de mısır verirdik. Mısır ederdik tarlaları, mısır verirdik. Bir de o irmikten verirdik yani. Hayvanımız doğurdu mu ona 3 gün malez ederdik. Mısırından malez ederdik ona. Diyeyim sana yani. Ha şimdi biz çorba yaparız, mercimek çorbası şöyle işte ona da ondan malez yapardık 3 gün. 3 günden başka tamam ki aynı kuru kızılağaç yaprağı, levor, ondan sonra böyle çayır, saman nedir hiç bilmezdik. Hiç almazdık, yonca, öyle bir şey bilmezdik yani. Ama şimdi yoncasıydı, samanıydı, yemin kaç çeşidiydi yani tanımadığım çok yemle var. Şimdi o yemleden hep yiyor hayvanlar. Şimdi yani kolay oldu. Bizim zamanımızda hep sırtınla, hep küçünle şey derdik. Hayvanların yani yiyeceğinde biz hep şimdi saman alıyoruz. Yonca alıyoruz, sılaş alıyoruz. Sılaş kendimiz 3 sene yaptık köyümüzde yani. O zaman maygana dediler. Mısırımızı çok rahat ettiydik ondan. Sonra kaldı döndü devlet. Ondan sonra da tıktık fındık zaten. Buralı da çayır ederdik. O çayırı alıp giderdik. Çayırı böyle mısır sapını koyduk öğlerine. Çayırı bir tutamalı adardık hayvanlığına yani. Kabul et ki sen şimdi kahvaltıda ne şey diyorsun öyle adardık ki. Hayvan yani bir şey umut etmesin diye. Başka şimdi çok kolaylıklar var ama hastalıklar da çok. Ha şimdi ben yine o eski günleri tercih ederim. Bu ha şimdikinin rahatlığını tercih etmem. O zamanki sağlığı tercih ederim. Bunun bir tane orada kızcağızımız var. O da bekliyor şimdi orada. Abi süt. Şimdi onu içeri doyuracak. Biz de önce hayvanla yer, içer, doyar. Ondan sonra bize sıra gelir. Onlar da yiyecek ki büyüyecek. Bize para kazandıracaklar. İnek kadar bereketli bir hayvan daha yok yani. Şimdi bu icir alımına az daha vereceğim ben. Bunu böyle icirim munzurlarını ben. Bu da yani 2 hafta olacak hafta sonu. Bu senenin son buzağısı. 26'ında inşallah yılbaşında ilk buzağımız. Bu sene doğumlarımız bitti.
Eskiden köşklerimiz karar verdiler. Bu bildiğin oba hep gelirdi yani. Herkesin 5-6-7 tane hayvanı vardı. Herkes gelirdi. Burada bu çırnak sesinden duramazdın. Burada böyle yaylım pulu yayamazdın. Hep böyle ormanlara giderdik. Çömen diyelim böyle çömen yoktu. Hep orman. Şimdi böyle bir şey yok ki. Şimdi diyelim var ha burada 5-6 kişinin mahalle. Oba da işsiz. Köşk geldi karar verdiler köyde. Bir kararı vardı buranın. O kararı verdiler. O günü herkes göç edecek. Ama işim varsa da gelemezsem bir şey lazım gelmez. Ama o günü diyeyim sana ki obanın köçü hep çıkardı. Niye? Obanın içinde var bir lokma yaylım. Şimdi sen er gelirsen senin sığırın yayılacak onu. Ben geç geldim mi ne yapacağım? Süreceğim hep ormana. O zaman hep beraber gelirdik. Bekçilerimiz de vardı. Eğer sen geldin de benden ona da orada yayarsan koymazdı seni oraya. Seni sürerdi yaylıma. Köç hep geldim hep beraber yayacaktık onu. Eskiden öyle bir beraberlik vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi gene karar veriliyor ama işte yine hayvan da olmayınca gelen de birbirine davet etmiyor. Yani bekçisi yok şimdiki. Adarım Abdülkerim gelmedi. Sen yayamazsın burada. Abdülkerim de gelsin de yay. Öyle bir şey yok şimdi. Gelen yayabilir yani. İşte. Arkadaşım döner misin? Niye gittik eline? Mecbur gittik geldik. Bu çaylar arkaya taşınacaktı. Bu hep sırtımıza yani. Köyden yukarıda yiyeceğimiz hep sırtımıza gelirdi. Küçük çocuğu olan mesela olurdu küçük çocuk kondak. O zaman kondak yapardık. Şimdi kondak yok da. O zaman o kondağı çayır yükünün üstüne koydular. Ha böyle iplen buradan aldılar. O yükün üstünde. Yani sabah geldiler pirerdiler onu burada kaynanalarına. Akşamki dönemde 2 dönüm ederdik. Akşamki dönemde koydular onu yükün üstüne. Elinde de böyle bir pakraç yoğurt. Buradan aşağı köyde yiyeceksin gittin mi? Ala giderdi. Köyden yukarı gelirken o çocuk arkanda gene o yükün üstünde 2-3 kot mısır unu. O zaman burada böyle hasın öyle bir şey yoktu. Yufka açma yoktu. Yani öyle bir şeyler yoktu benim yetiştiğim zaman. Benden çok sonra onlar. Ben evlendikten sonra böyle yufka işi çıktı. Hasın gördük. Biz hep mısır unu yerdik yani. Böyle hasın yoktu. Çok nadir. Diyelim çarşıya git de bir ekmek alsalar 12 abilecik, birer dilimcik evdeki külfede dağıtırlar. Önceki tereyağı kadıksız idi hiç. Nasıl kadıksız? Gene bir şey biz katmıyoruz. Yemden dolayı kadıksızdı. Şimdi diyelim devamlı yem yiyeli hayvanlar daha çok ya. O zaman hep otlama otlardı. Dediğim gibi bir yel ederdik onlara. Hep onu da ederdik böyle hep doğaldan. O şeysi vardı, farkı var yani. Ama peynir yapmazdık. Eskiden o kadar kalabalık ineğimiz olmazdı ya. Onu derdi 3-4 tane onu da yerdin. O çarşıdan bir şey almazdın ya bu hayvanın şeysini yerdin. İşte minci yapar kömerdik böyle küleklerle şeyle çamur kutuları vardı. Onlarla bile. Buraya yaylaya geldi mi burada yapardılar. O peynirle peynir makineye vurmuyordu. Onlar bile kordon pilleğini aldı. Şimdiki makineye biz vuruyoruz. Aldılar, keserdiler, yapardılar, abla kutuları yağardılar. Kışın çıkarır, yemek oydu. Yani zeytin oydu. Zeytin yoktu eskiden. Onu çıkardılar yerden, patatesten, turşu, tarhana yemeğimiz oydu. Fasulye. Ha şimdi onu öyle değiller. Tamam, onu değiller, diyelim ben. Her zaman da diyelim.
Gelsinler. Aynı köyden buradan gidenler diyelim. Dönsün geri gelsinler. Bakalım ne kadar yapabilirler. Onun zorluğu, onun işçiliği. Ben ha şimdiki mesela bakma bugün çıktım evden şey ettim. Ben hiç evden çıkamayarım. Devamlı adayarım saat 9 değiniysem mutfağıma. Oradan çıkarım saat 2'de. O zamana kadar çıkamayarım orada. Niye bari ben orada? Avara mı duruyorum? Makineye vuracağım. Bak ahıra inmeyelim yani. Bir de ahıra ensem o kadar hayvanın pisliğini temizleyeceğim. Yıkayacağım, sağacağım, geleceğim, makineye vuracağım. Onun kalbini yıkayacağım. Onu peynir atacağım, keseceğim, sızdıracağım. Onun küleklerini yıkayacağım. Peynir yamalarımı yıkayacağım. Kaymağımı kaynadım, mayalayacağım. Ben öyle makineye üst üste da çalkamayarım. Ben vuruyorum aynı nasıl yoğurt mayalarsın gibi kaymağımı mayalarım. O zaman benim yağım pişmiş oluyor. Pişiriyoruz onu. O yağ o zaman böyle yağın az görünüyor. Ulan ha bu kadar yağ işte ha bu kadar para ama o yağ ağır kalıyor. Çığ yağ yenilik kalır. Fuzan gibi. İşçiliği çok. Yani işçiliğine göre ben pahalı da demiyorum. Hayvanın yemi, piçuval yem kaça çıktı bir. İkincisi, şimdi bakay o alan da haklı. Ha bu kadar yağ şimdi 600 lira. Ama bir de diyorsun onu hesapla işçiliğini. Vallahi ben 6 değil pinda veririm ona. Çünkü ha böyle hazır alırsam pinda veririm ona. Çünkü çok zahmeti var. Zahmetli yani. Oğlum hadi çıkın da avni alayım bu yana. Hadi size süt vereceğim. Gel. Gel hadi. Sen değil ya sen içeride kalacaksın. Gel. Gel. Oğlum seni bunun yana koydum gel. Gel. Kulağını geç. Abi niye bıraktın o geldin buraya? Sen adını ol. Gel. En güzel yanı burası. Sağ olsun. Ali Osman abime buradan selamlar olsun. Adam yaptı mı yapay da işte. Keşke olsa burada böyle işi yapsın. Gezim sıkıntısı kulübede düşürdü onları. Küçük olduğu için onlara süt veriyoruz. Onlar da o 2 beyaz kafa kesilecek zaten. Ama bunlar büyüdükleri için süt yaşını geçtiler. Bu saatten sonra süt versek de bunlara bir verim vermezler yani. Angusa dile ki yok hırçındır, oledir, boledir ha. Gel. Gel. Buyurun, doğru yere. Gel, yanına gel.
Gel kızım gel. Gel. Gel hadi. Eskiden çok kalabalığıydı. Şimdi kalabalık nasıl? Böyle insan kalabalığı var ama hayvan kalabalığı hiç yok. Böyle komşu kalabalığı da yok. Önceden çok komşuluk vardı. Şimdi kabul et ki benim bugün unum yok. Şimdi ekmekçimiz de yok o zaman ya. Şimdi ekmekçi kalıyor kabıya kadar. Ne yapacaktım? Mecbur kalı senden alacaktım. Senin bitti atarım. Şimdi çakmak var. O zaman çakmak da yoktu. Kibrit yakardılar. Kel alacaktım senden kibrit. Bitti kibritim ya ne yapacağım? Dağ başı. Böyle araba yolu yok ya. Şıp gideyim bakkal yok ya ki dalayım. Şimdi bakkalıydı. Her şeysi var yani. Şimdi zorluk yok. Her istediğin ayağının altında. O zaman öyle bir şey yoktu. Kaç yıllık evliyim? 49-50'ye girdi. Hep hayvanlarla büyüdüm. Babamın evinde ben 13 yaşındaydım. Benim annem çarşıda işte demin söyledi. Abim onlar çarşıda, babam çarşıda, babam buradaydı dedi. Mecbur annem de giderdi. Çoluğu çocuğu orada pişirir yedirdi. Biz de o demin abimin hanımıyla bile durduk köyde. Biz hayvancılık, köy diyelim pellerdik. Eskiden pelleme vardı. Bilmem siz pelli bilmezsiniz. Pellerdik, kazırdık. Hep kendimiz. Şimdi her şey makinelan. Pelleme makinelan. Kazıma her şey makinelan. Yani bir ayakları günü kazmalan o kadar. Önceden öyle bir şey yoktu. İşte o gelinimle bile ahırda vardı 12 tane sığırımız. 12 tane sığır bakardık. Yerlerimiz çoğuydu. Böyle yer toprağımız çoğuydu. Onlar o gelincikle bile işlerdik ikimiz beraber. Ondan sonra ben de evlendim. Gittiğim yerde de aynı. Gene bu eşim onlar hep ustalık çarşıda dururdular. Biz gene köyde dururdum. Evlendim zaten bir sene sonra askere gitti. Askere gittiğim sırada böyle telefon yok. O zaman mektup yazardık bir diyelim. Benim de öyle pek okur yazarlığım yok. Ben gece kursunda öğrendim. Bizim sülalede kız okutmazdılar. Kız okumayacaktı. Ama sonra ben gece kursuna gittim. Orada öğrendim yani biraz tam öyle net bilmiyorum ama orada öğrendim. Yazardım işte bir ayda ancak bir mektup aldı. O da bir ay sonra geldi bana bir mektup işte. Ne selamun aleyküm, niye yaparsın, ne diyorsun, ne var ne yok. Hasta var mı tamam bitti o kadar. Böyle şimdi gibi böyle bir şey yoktu ki. Tek değildim gibi büyüklerimle dururdum. İş güç işte yani yoksuzluğunu o kadar fark etmezdim. Çünkü çok bir yerde durup birbirine alışmadıydım. Bir daha inekler diyelim, büyükler vardı, hayvanlarımız vardı. Biz devamlı iş. Böyle dursan belki iş etmesen belki gelir aklına hatırlarsın. Yani o kadar zorluk çekmedim. Ezecek vaktim olmadı yani 2 sene. Zaten affedersin 2. senesinde oldu çocuğum. Sonra zaten çocuğa döndüm. O da ara bir de askerliğini geldi işte. Geldi zaten benimle mi durdu burada? Yok. Gene kulübet. Onunla durdular Trabzon'da, biz durduk köyde. Ola çalışırdılar orada babalarıyla bile. Biz durduk gene köyde. Hadi Umut. Hadi Umut. Gel. Gel. Hadi. Gel paşa. Gel. Paşa.
Yaylada yaşamak çok güzel. Yaylanın havası, yaylanın bu çam ağaçlarının kokusu o çok başka. Şimdi buraya geldin mi yani burada yadıda uykunu aldırman çok güzel. Sabahtan kalkman vücudun diline kalkarsın köydekinden çok. Ha, Akçabat'ta da yatsan köyde daha diline kalkarsın. Köydeki dinleklik daha başka. Akçabat'ta yat ben yani Akçabat'ta kaldım mı kalktım mı yani sanki dersin ki o gece sabaha kadar yük vardı sırtımda yani öyle ki bunu alırım. Gel kızım gel. Gel Asya gel Cemre gel. Gel Kınalı gel. Gel oğlum gel. Gel gel haydi. Haydi kızım haydi. Abdülkerim birkaç yere başvurdu, işe giremedi. Tay istediler ondan. Sağ olsun hükümetimiz. Ankara'da tayin olursa dedi, dediler ona işe girersin. Bu da tabii onu bilmiyor ya. Dedi ki benim çok tayim var dedi. Dediler ona ki ne işe var? Bu da alınmadı. Dediler yok oğlum. Ankara'da var mı tayin? Yok. O zaman senin işin olmaz. Ondan sonra geldi ben de düşündüm. Şimdi benim de o zaman var 5 tane hayvanım. 3 ineğim var, 2 de kısırım var. Geldi bunun morali bozuk tabii işte işe giremiyorum. Askerden de geldi. Askere gidene kadar çalıştı. Ne yapacağım ben de şimdi düşündüm. Şimdi bu genç uşak. İşe de giremiyor, gidecek sağa sola olapıp bir yolsuzluğa kapılırsa ben o zaman ne yaparım diyene. Dedim buna bu da hayvanlar da çok severdi. Dedim Abdülkerim bir şey söyleyeyim sana. Söyle dedi anne. Dedim ki hayvanları seviyorsun dedim. O ki işe giremedin dedim. Vereyim sana bir sığır dedim. Bir tane doğuracak. Vereyim onu sana. Buzağı da senin. Kendi de senin dedim. Bir 2 inek de benim dedim. Şimdi dedim hem bana yardım edersin. Hem de dedim onunla doğur demiş. İşte ondan aldığımız parayı pay ediyoruz senden bile. Tamam anne dedi bana. Tamam olur mu olur. Tamam dedim. Hayvanı verdim ona. Bu hayvan senin dedim o. Başladık öyle başladık. Bir hayvan bir de bir buzağlan. 2 tane alan başladı. Verdim onları ona. Tabii o zaman benim ameliyat olmadım. Dizlerim sağlam. Ben de çalışıyorum yani. Ondan devam ettik. Şimdi satıyoruz peynir, pay ediyoruz, parasını alıyoruz yiyorum. Yağından desen öyle. Tabii böyle devam ettik giderken 4-5 sene böyle devam ettik. Şurada bir sığır var. Demin peşine geldi. Bir yadigarı var. Onu aldı yengesinden. Dayısının karısından. Aldı onu. Bu sefer onun yüklü ettiğini. Öyle derken arttı onları. Bu sefer o ara ben ameliyat oldum. Geldim. Baktım ben ağrışı edemiyorum. Dedim Abdülkerim bu benim sırlarımda senin. İster bunları sat, ister ne yaparsan yap. Ben daha ahıraya inemiyorum, bakamayırım. Tamam dedi anne. Ondan sonra başladı. Diyezesi verdi, içirdi, puzak verdi ona. Piri verdi derken kendi şey ettiklerini ama kesmedi. Yani hepsini arttı işte. Bu devire geldi sağ olsun. Bir abisi var, o da yardım etti ona. Çok yerlerde çok. Allah razı olsun. Allah bir yerden bunaltmasın onu. O da yardım etti. Tuttuk elinden. Fikir verdi. İşte böyle olur evlat. Öyle yapsan öyle olur. Böyle yapsan böyle olur. Fikir de yani çok şeydir. Yani paradan önce fikirdir bence. Destek oldu ona yani ve oluyor da devamlı da oluyor. Onun için yani öyle arttı. Ondan sonra ben de memnun oldum. Hadi dedim ona iş bulursan sat hayvanları getir gene. Ama bulamadığın halde ki de işte bir yere bir yolsuzluğa girdim. O zaman ben onu kaldıramam. Sağ olsun o da kırmadı beni. Ve devam ediyor yani. Şu andan sonra da işe pek şey yapmaz yani. Alıştı bunların sevgisine, bunların şeysine alıştı ya. Ha şimdi şey etsa, bir oğlum da diyelim hiç hayvan bakma dedi yani. Küçükken baktı ama ha şimdi onun var diyeni ölüyor yani. Kiti seviyor, o buzakları kiti seviyor, bunları seviyor yani.
Bu da bunların sevgisini şey, bu diyor ki anne bunlardan bir şey oldu mu yani bunun bir hayvanı köperdi geçen sene. Baharın bu sene. Tabi bize pek ben yardım ediyor ama çok üzüldü. Hayvan da haset paralan aldıydı onu. Çok üzüldü. Olsun oğlum gelen kadar mala kalsın diyorduk. Tabi destek olmaya çalışıyorsun ama tabi onun da şeysi. Ama şimdi ne kadar bir şeysini görmedim. İnşallah Cenab-ı Allah'ım sonuna kadar devam eder. Ben sağ oldukça arkasındayım. Ben sağ olmadıktan sonra artık oradan uyandı ona gelmiş. Ama biz de sağ oldukça onun arkasındayım her zaman. Hepsinin yani çocuklarımın hiçbir tanesini şey yaptı, hepsinin arkasında değil, hepsinin arkasındayım. Elimi yiyeceksin, elimi. Nasıl bir boğazın var senin? Gel, gel. Boncuk, boncuk, boncuk. Buraya. Gel, gel. Bak nasıl onu hareket ediyor yani. Bir şeyse de atlayayım onu bak. Gel. Boncuk gel, boncuk. Gel. Oynar abi. Gel, boncuk gel. Bırak onu, boncuk. Gel sen gel. Elini alayım duramazsın. Duramaz, koşar. Hey. Öyle de. Anne sen gir bir başlangıç yap da. Ağlama gelin ağlama. Ağlama canım ağlama. Ağlama gelin ağlama. Gene gider da gelesin. Biri geni ki olasın. Eskiden düğün orada demin gördüm daha uzunluydu benim düğünümde çalgılı yani. Ne bileyim akşam kına gecesi gelirdi çalgı. Oğlanın evinde oynardılar yani. Düğün günü de orada gene oynardılar. Damadı tıraş ederdiler. Ondan sonra gelirdiler gelin alır. Alırdılar gelini. Alı giderdiler. Ondan sonra millet dağılırdı. Sabahınsı da cumalık ederdiler geline. O zaman hep kadınlar toplanırdı. Kadınlar toplanır gene öyle de toplanırlar. İkindiye kadar vuralı horon oynardılar yani horon ederler. Öyle dağılırdılar. Ağlama gelin ağlama. Gelin gider baş aşağı. Beliye göşer kuşağı. Ağlama gelin ağlama. Ağlama canım ağlama. Bu işe ilk başladığım zaman tabii ki o zamanki bazı ters gidişleri diyelim. Bizim burada bir laf vardır. Asıl hayat askerlikten sonra başlar. Biz de askere gidelim de çalıştık. Askere gittik geldik. Kısa bir dönem gene çalıştık.
Ondan sonra bazı olumsuzluklar oldu derken iş bulamadık. Tabii genç bir adamın iş bulamaması yani kötü bir şey, olumsuz bir durum. Yani hem maddi hem manevi psikolojik olarak. O ara sağ olsun annem olsun, babam olsun böyle bir iş düşündük. İşte hayvancılık yapalım, zaten işin içinden gelirdik küçüklükten beri. Birçok şeyini bilirdik. Annem zaten küçüklükten hep şunu derdi ki, oğlum babam bize derdi ki hırsızlığı bile öğrenin de yapmam. Bir gün muhacirlik olur, bir şey olur. Karnınızı doyuracak kadar mecbur kalıp yaparsınız. Her şeyi bilin de yapmayın. Siz de bu işleri öğrenin. Bir gün lazım olur derdi. İşin çoğunu iyi kötü bilirdik. Ondan sonra da böyle bir durum konu geçince ne oldu? Sağ olsun onlar da dedi ki tamam sen yeter ki yapacak mısın? Yap, biz maddi manevi gücümüz neye yeterse her zaman senin arkandayız. O şekilde Bismillah dedik. Tabii ki başladığımız gün bile yani bu durumlara gelebileceğimizi düşünmezdik. Ama Allah yolumuzu açık etti. Haram yemedik, harama bulaşmadık. Hep alnımızın terinden, bileğimizin gücünden ne yapabilirsek. Sağ olsun annem sütümü işledi. İşte tereyağıydı, peyniriydi, minzisiydi. Ben de diğer işlere el atardım. İşte ağır işi vesaire, sağımıydı falan pişman. Babam sağ olsun şoförlüğümüzü yapardı. Yem alınacak, işte ürün gidecek müşteriye falan fişman derken dışarı işleri o hallederdi. Üretim kısmını annem hallederdi. Ağır işini biz hallederdik derken bir baktık 5-6 sene içinde geldik bugünlere. İnşallah Allah nasip ederse bu işe gönül verdik. Kocaman bir gençlik verdim bu işe. Bu saatten sonra da bu yolun dönüşü yok. Ya hep gidecek ya hep gidecek. Yani başka şansı yok yani. Allah kavalım Allah tavlara girsin sesin tavlara. Allah kavalım Allah tavlara girsin sesin tavlara. Ya bak bu yaylalardır tozlar benim nefesim tozlar benim. Anam çocukluğumuzda şu kadar diyeyim yani. Arkadaşlarımız kapının önünde top oynardı veya okul çıkışında okulun sahasında top oynardı. Bizim öyle bir şeyimiz yoktu. İş olacak. Önce iş. Hep iş hep iş. Öyle çalışırdı. Zamanında bu kadar imkanımız şeyimiz yoktu. Ne olurdu? Hep birinin yerlerini işlerdik. İşte tarlasını dikerdik. Ne bileyim funduğunun altını bice alırdık. Yani o kadar çok yerler işledik, verdik millete ki yani bazen böyle geriye dönük düşündüm mü adam şimdi diganlık, siranlık verediyse anacığım sağ olsun o emanettir, en iyisi olsun, en güzeli olsun, en temizi olsun. Çok yırtıldık milletin yerlerinde, çok çalıştık. Ne labazalıklar, diganlıklar, avatlık şeyler, siranlıklar temizledik. Ne zaman ki ekmek vermeye başladı adam dedi ki para vereceksiniz. Ya para vereceksiniz ya atarın funduk toplamaya geleceksiniz yerine. Biz de gördük öyle buraya zaten biz adam ettik. Para 2 sene yiyelim ekmeğini o zaman yerimden çıkın derdim. Yani o şekilde çok ezildik. Çok çalışkan idi. Yani daha babasının evinden beri benim hatırladığım kadar hiç boş durduğunu bilmem yani. Her sene eline 2 tane kurbanlık verirdi ağırdan. Durmadan kenara yapılacak. Hatta bir ara işte kendi sığırları doğurdu. Birinden böyle o zaman hep ihtiyacıydı yani. Buzak alırdı. Kulakları çınlasın. Dayımın bir kızı var. Gelmiş böyle merdivenin altında bile annem buzak bağlardı. O kadar ki yani. Gitmiş, görmüş onları orada gitmiş eve demiş annesine yengeme ki halamın toptancıları eve kadar geldi.
Lan ne diyorsun sen? Ne toptancısı? Toptancı eve ne işi var? Demiş ki merdiven altına bile tuzak bağla. Yakında karyolanın altına bağlarsa şaşırmazdık. Yani şimdi ne kadar çalışkan olduğunu oradan anlan. Yani benim anlatmama gerek yok. Hem çaldık hem söyledik, yeter mi ya bu kadar, yeter mi ya? Hem çaldık hem söyledik, yeter mi ya bu kadar, yeter mi ya bu? Ben onun abisiyim. Beraber çok çalıştık. Aşağı yukarı 15 sene beraberdik. İşte ondan sonra ben aşağıda indim. Ustalığı öğrendim, orada inşaatlarda çalışırken onlar benim hanımla bile evde tarla işi, bahçe işi, inek işi derken devam ettik. Bunu öğretmeyi istemiyor kimse. Şimdi bunu o kadar bunun içine düşen yok. Hep saz üstüne, bilmem ne. Onun için bunu ama öğrenmek isteyenlere tavsiye ederim. Yok, bu yörede fazla yok bundan. Ama bunu isteyen çok. Gece muhabbetlerinde gidiyoruz, çalayırık. Çocuklar kimi türkü söyleyip dersin, eğlence ediyor işte. Küçük yaşta öğrendim. Aşağı yukarı 12-13 yaşlarında. İneklerin beşine, koyunların beşine. Onları beklerken işte bunu da öğrendim. Eskiden çayır taşırdık. Buradan aşağı araba yolu yoktu o zaman. Çayır taşırdık. O çayır taşırken karı millet hep çayır taşırken bunları 12 kilometre yol yürürdük. Çok şükür Allah'ıma yani iyiyim. Öyle pes etmedim. Çok ameliyatla geçirdim. Pes etmedim. Hala da değilim de. Yani şimdi dayanabilsem de daha bir çoğunu yapsam ama tabii yaş gittikçe de kocayırız. Dayanamayırız. Oho. Asya. Asya gel. Vallahi çarşıda durmalarını hiç tavsiye etmem. Niye etmem? Kendilerinin işi yok da eşlerinin işi var ama köye de gelme imkanları var. Ben olsam köye kalırım. Havle bir inek baksa, gençlerimiz yani, bir inek baksa, onu sağa yasa, evinin töküntüsünü ona yasa, o eşi de işine gelse o kadar daha iyi olur yani. Ama hep eşinin gözüne bakmak tavsiye etmem gençlerimize. Hep erkeğin gözüne bakılmaz. Hele bu devirde. Kiralar çıktı bir dünya para ya. Sen şimdi bir asgari ücret alıyorsun. Ha şimdi Akçabat'ta bir daire değil 22 milyar. Şimdi ayda 22 lira vereceksin ama oturacaksın orada. Köyde de var ya var. Ben durmam. Ben gene köyü tercih ederim. Ha eşim çalışır. Gitsin gelsin çalışsın. Şimdi imkanlar var. Eskisi gibi bir araba yok köyde. Şimdi herkesin kapısında bir tane iki tane araba var. Gitsin gelsin çalışsın. O paranın yarısını verilmez o da öbürü cebine kal o kiranın. Yani biraz düşüneceksin. Karşındakine düşüneceksin. Piyon var yarın yok. O piyon çalışıyor. Sabahın kabilde piyasa alıyor da alı parasını da yerim. Şimdi eskisi kadar zorluk yok ki. Diyelim de hep makine. Her şey makine. Evvel çok yoksulluk vardı. Yoksuzluk vardı ama çok da komşuluk vardı.
orada dur da aşağı sapmasın da. Görüyor musun bak demin dedim orada kaç devre giriyor. Bir yağmur, bir dolu, bir duman gelir. Bakarsın kuraşa kum gibi size. Bir de bakarsın sirde yazlarda bir şey yok. Yaylanın o güzelliği var işte. Yaylanın dumanı olmasa olmaz. O da seviliyor yani dumana da ihtiyacımız var şimdi. Böyle hep kurak oldu mu bu hayvanlar da yayılmıyor o zaman. Güneş oldu mu bunlar hep vidnolarıyla otlamayla. Gene ayağıma böyle serin olacak. Gene dumanlı yağmurlu havada çok daha güzel otlar. Gelin ha. Gel. Gel. Yapayım yine. Bir bağ yaprak aldım elime avluda. Anca sığları böyle kandırır da getiriyor gene. Yoksa sabit duruyla uyana bu yana ama beni de yiyecekler. Oh oh oh. Sakin. Sakin. Ya tutturun sakin olun. Hadi doğru ara. Kızım ya tutturun. Şimdi yani bilmem ben bir şey anlamıyorum şimdiki işlerden. Diyelim daha önce fakirlik var idi ama çok komşuluk, çok insanlık var idi. Yardım var idi birbirine. Sen düştün, senin parçan ekilmemiş. Hemen öteki komşu öyle koşardı. Onu ekerdi ki niye o düştü hastadır. Şimdi de değil mesela düşsen diyecek düştü etmesin o da. Niye değil? Yani gelirse yardım etmedin sonra önde değil. Etmesin diye. Yani o zamanki devri çok ararım. Kötü oldun mu ormanda mı? Hadi. Onu gözüm bağlasın şimdi. Gel haydi. Yine bağlayacak yine orada kaçmaya yollar. Yaylanın çimeninde dağ kuruya bak kuruya. Irak'tan siz geldiniz da hoş geldiniz buraya, hoş geldiniz bu.
Irak'tan siz geldiniz de hoş geldiniz buraya, hoş geldiniz bu. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldiniz, bizi saydınız, geldiniz, ziyaret ettiniz. Bizi dinleyenlere, izleyenlere de çok çok selam ederim. İmkanı olan gene memleketine gitsin. 2 fındık moli varsa onu değerlendirsin. Ben öyle derim gençlerimize. Herkese selamlar, ebicikler.